Arkadaşlar bu videoyu tekrardan düzenlemek zorunda kaldım. Çünkü bunun bir fan art olduğunu topluluk kısmında sürekli olarak yorumlarda görüyorum. Arkadaşlar bu bir fan art değil. Birkaç gün önce Prime Video'nun yayınlamış olduğu ve akabinde hemen silmiş olduğu bir aslında gönderidir arkadaşlar. Yani bu bir aslında bilerek yapılmış bir sızıntıdır. Kasti olarak Prime Video insanları hype'layarak sezon finali için hazırlamaktadır. Bunu da yine topluluk kısmında bir takipçim bana gönderdi. Yani bunun bir sızıntı olduğuna dair ve hemen akabinde kaldırıldığı dair ve birçok takipçim de bunu zaten onaylamakta. O yüzden bu bir sızıntıdır arkadaşlar. Fanart değildir. Selam Cehennem halkı ve Hazbun Otel hayranları. Ben Masalcı Dede. Bugün Hazbun Otel'in finali hakkında elimizdeki en yıkıcı, en mantıklı ve en karanlık teoriyle karşınızdayım. Bu videoda Angel Dust'ın Serpentius gibi cennete nasıl yükseleceğini, Vox ve Lucifer'ın arasındaki o meşhur sızdırılan hipnoz sahnesini ve son olarak Charlie'nin asla tahmin edemeyeceğimiz bir güce nasıl ulaşacağını konuşacağız. Neden mi bu teori? Çünkü Pentius'un kaderi bize kefaretin kuralını öğretmişti. Günahının tam tersini yap. Angel Dust'ın günahı babasını öldürmekse kurtuluşu da bir babayı kurtarmakta saklı olabilir mi? Evet dostlar, videoya başlamadan önce bu tarz teorilerin varsa yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Daha fazla video için ve videolara en önemlisi erken erişim için katıl üyesi olarak bu kanala destek verebilirsin. Bu arada katıl üyesi olan arkadaşlara da teşekkürler diyerekten ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle teorinin fitilini ateşleyen sızıntıya odaklanalım. Birçok Overlord söylentisine göre Vox'un finaldeki hamlesi sadece Charlie'ye değil doğrudan Lucifer'a olacak. Sebebi mi? Lucifer günahkarlara zarar veremiyor. Vox bu mesleki sınırlamayı biliyor ve planı da şu: Lucifer'ı hipnoz edip ya da manipüle edip en kritik anda devre dışı bırakmak. İlk öncelikle bu teorileri bana sunan Asım ve Eteros adlı takipçilerime canı gönülden teşekkürler. Çünkü bu videonun oluşmasına çok büyük katkıda bulundu. Biz tabi konumuza devam edelim. Bu sızıntı teorimizin ilk adımını oluşturuyor. Lucifer Vox'un elinde çaresiz kalacak ve bu final savaşının kader anı olacak. Çünkü Charlie'nin babası tehlikede. İşte takipçilerimin de gönderdiği ve beni en çok heyecanlandıran o ana teori. Babasını kurtaran Angel Dust. Lucifer savaşta yenilmekte. Vox sızdırılan o bilgi ışığında Lucifer'a karşı üstünlük kuruyor. Günahkarlara dokunamayan Lucifer ölümcül darbeyi almak üzereyken çaresiz kalıyor. Angel Dust araya giriyor. O sırada orada olan Angel Dust sevdiği ve saygı duyduğu kişiyi yani Charlie'nin babası Lucifer'ı kurtarmak için kendisini feda ediyor. Şimdi kefaretin tamamlanması için şunlar gerekli. İlk öncelikle Angel Dust'ın günahı önemli. Kendi babasını öldürmek. Kefareti de başka bir babayı yani Lucifer'ı ölümden kurtarmaktır. Bu Serpentius'ın Cherry Bomb'u kurtarması ve diğer arkadaşlarını birebir paralel bir fedakarlıkla aynıdır. Sonuca bakacak olursak da Angel Dust'ın ruhu temizlenir ve yayılan bir ışıkla cennete yükselir. Elbette Angel Dust'ın kaderi için başka teoriler de mevcut. Belki de bu kadar dramatik bir son yerine onun kurtuluşu farklı bir yoldan da gelebilir. Alternatif senaryoya göre Valentino'nun sözleşmesi hala etkindir. Angel Dust kendini kurtarmak yerine Valentino'nun Overlord gücünü yok etmek ya da o sözleşmeden temelli kurtulmak için kendisini feda eder. Bu onun kendi zincirlerini kırmasının tabiri caizse yoludur. Alternatif ikinci teoride ise şunlar geçerlidir. Otelde kalmak. Bazı hayranlar Angel Dust'ın cenneti hak ettiğini ancak ilk kez ait hissettiği yer olan oteli ve Husk'ı terk edemeyeceğini düşünmekte. Onun kurtuluşu gitmek değil kalmak olacaktır. Ancak bu teori bununla sınırlı değil çünkü Charlie'nin hiç görmediğimiz bir gücünü görebiliriz. Özellikle Charlie'nin Adem'e kafa tuttuğu sahneyi hatırlayalım. Tam olarak gücünü kullanamamıştı. Ancak Angel Dust'ın cennete yükselişi otel için bir başarı ama Charlie için duygusal bir yıkım olacak. O oteldeki herkesi ailesi olarak görüyor. Bu kayıp onu tam anlamıyla kıracaktır. Unutmayın, Charlie Adem'in yumruğunu tek eliyle durdurabilmişti. Gücü muhtemelen Lucifer ile eşit seviyede ancak onu kısıtlayan hiçbir ceza yok. Angel'ın fedakarlığı Charlie'ye tüm gücünü serbest bırakma iznini verecektir. O artık sadece prenses değil, cehennemin en kudretli ve en öfkeli gücü olacaktır.
Tabi bu hikayenin sonu Vox'la bitmekte. Charlie bu öfke patlamasıyla Vox'un ordusunu darmadağın edecek ve sonunda Vox'un kendisiyle yüzleşecek. Peki ne yapacak? Onu öldürmek çok kolay olurdu ve Charlie'nin kurtuluş misyonuna aykırıdır. Teorinin ikinci bombası ise Charlie, Vox'u öldürmek yerine onunla bir anlaşma yapacak, özgürlüğünü elinden alacak ve ruhunu kontrol edecek. Vox için bu ölümden de beter bir kaderdir. Güç ve kontrol takıntılı bir Overlord bir prensesin kölesine dönüşecek. Artık cehennemdeki en güçlü Overlord, Charlie'nin oteline hizmet eden aşağılanmış bir araç olacak. Bu Charlie'nin intikam alırken bile kurtuluş misyonuna sadık kaldığını gösteren zekice bir hamle olacaktır. Ancak bu final gerçekleşirse cehennemdeki düzen sonsuza dek değişecektir. Angel Dust'ın yükselişi Hazbin Hotel'in başarısının tabiri caizse kanıtı olacaktır. Charlie gücünü de kanıtlayarak sadece bir prenses değil, yeni bir otorite olduğunu da gösterecektir. Vox'un düşüşü diğer Overlord'lara da bir ders olacaktır. Bu noktalara değindiğimize göre özellikle final bölümünde bizi şaşırtacaklarını söyleyebilirim. Ancak tek bir endişem var. Önceki finaldeki gibi direkt böyle Lucifer'ın gelip 30 saniyede bütün işleri halletmek yerine gerçek anlamda bir savaşı yaşayacağımız, gerçek anlamda bir çekişmeyi yaşayacağımızı görürsek bence biz ikinci sezondan daha tatmin oluruz. Çünkü özellikle Lucifer'ı ezik bir karakter olarak göstermeleri, Alistair'ı bir patatese çevirmeleri ve akabinde Vox'u bir tiran ilan etmeleri zaten bizler için ikinci sezonu yeterince çekinilmez kılmıştı. Tabii ki de Vox'u kötülemiyorum arkadaşlar. Bence Vox ikinci sezon için harika bir kötüydü ve onun hikayesini görmemiz harikuladedir. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bizler gerçek anlamda bir savaş, bir katliam, bir soykırım veyahut da bir çekişme görmek istiyoruz. Akıl oyunlarını görmek istiyoruz. Ancak bu noktada Alistair'ın bir patatese çevrilmesi, Lucifer bu şekilde böyle bertaraf edilmesi ve hatta günün sonunda bir kukla haline getirilmesi bizlerin zaten hevesimizi kursağında bırakmış durumda. Bu yüzden benim düşüncem özellikle ikinci sezonun sonunda bizi tatmin edecekleri yönünde, ki umuyorum ki öyle olur. Yoksa bizim hevesimiz de böyle kursağımızda bırakırlarsa 3. sezonu beklemek için bir geçerli sebebimiz olmayacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle Lilith'i sadece şöyle bir yüz suratını göstereceklerdir. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi devam edeceklerdir. Zaten seslendirme ekibinde de Lilith'in konuştuğuna, yani onu seslendirdiğine dair bir bilgi yok. Yani Lilith yine konuşmayacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle belki de Charlie'yi arayacağını falan görebiliriz. Benim düşüncem bu. Ancak bir noktada kafam karışıyor. Dominion olarak bilinen, yani Leroy isimli meleğin, yani baş meleğin, yani Lucifer'ın abisinin ne yapacağını, nasıl bir etki edeceğini gerçekten bilmiyorum ve gerçekten bir şeyler uyduramıyorum yani bu konuda. Normal şartlarda Dominion dediğimiz melek ölüm meleğidir. Daha doğrusu ölüm meleği değil, ölmüş olanları bir yerden bir yere götürmek için refakatçilik yapan bir melektir. Bu noktada biri ölecek, belki de Angel Dust'ı cennete götüren kişi o olacaktır. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum, çünkü bu son dakika uyarısıdır arkadaşlar. Bu ve diğer tüm Hazbin Hotel teorilerini yarın akşam saat 22.00'da yapacağımız canlı yayında enine boyuna tartışacağız. Kanal üyelerimiz teorilerini bize öncelikli olarak ulaştırma hakkı tanıyan özel bir erişimi olacak. Canlı yayına katılın ve cehennemin kaderini birlikte belirleyelim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.